Merhabalar, Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Türk mutfağının sevilen yemeklerinden tam bir lezzet şöleni, nefis domates sosu ile yanında pirinç pilavı ve patatesle servis edebileceğiniz İzmir köfte tarifi paylaşacağım. Köfte ve patates ikilisini sevenler, bu doyurucu tarif tam size göre. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. İzmir köfte tarifimiz için 500 gram kıyma, 1 çay bardağı galeta unu veya ekmek içi de kullanabilirsiniz. 2 diş sarımsak, 1 baş kuru soğan, minik bir demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber ve 1 çay kaşığı da kekik kullanacağız. 1 adet yumurta da ekleyeceğimiz köftemizin yapılışına geçelim. 500 gram kıymanın üzerine bir yumurtamızı ekleyelim. Üzerine 1 çay bardağı galeta unu ve minik minik doğranmış bir demet maydanoz ekleyelim. Orta büyüklükte bir baş kuru soğanı ve 2 diş sarımsağımızı da köftemize rendeleyelim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Bütün malzemelerimizi köftemiz özleşene kadar yoğuralım. Köftenin iyice yoğrulması ve yoğrulduktan sonra bir süre dinlendirilmesi çok önemli bir püf noktası. Kolaylıkla şekil verebilmemiz ve kızartırken dağılmaması için köftemizi iyice yoğuralım. Köfte harcımızdan cevizden biraz daha büyük miktarda bir parça alarak elimizle yuvarlayıp ince uzun bir şekil verelim. İzmir köftenin önemli bir özelliği de köftelerinin bu şekilde uzun biçimde olmasıdır. O nedenle iki elimizle olabildiğince köfteyi uzatarak bu şekilde düzgünce bir şekil vermeye çalışalım. Hazırladığımız köfteleri bir servis tabağına alarak biraz bekletelim. Bu arada 4 adet orta büyüklükte patatesin kabuklarını soyalım. Kabuklarını soyduğumuz patateslerimizi elma dilimi şeklinde doğrayalım. Elma dilimi şeklini vermek için öncelikle patatesimizi ikiye bölelim. İkiye böldüğümüz her bir parçayı tekrar ikiye bölelim ve bu şekilde elma dilim patates şeklini verelim. Bir tavaya sıvı yağ koyarak ısıtalım. Doğradığımız patateslerimizi kızartalım. İsterseniz patatesleri kızartmak yerine biraz sıvı yağ ve tuzla karıştırarak fırında da pişirebilirsiniz. Ben çok daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için bu şekilde kızartmayı tercih ettim. Patatesler tekrar fırınlanacağı için çok fazla kızartmanıza gerek yok. Bu şekilde hafifçe kızarması yeterli olacaktır.
Kızarttığımız patatesleri havlu kağıt serili bir tabağa alarak fazla yağını alalım. Köftelerimizi de sıvı yağda arkalı önlü biçimde biraz kızartalım. Köftelerimiz çiğ kalmasın elbette ama tekrar fırınlanacağı için çok fazla kızartmanıza gerek yok. Bu şekilde hafifçe kızarması yeterli olacaktır. Köfteleri de kızartmak yerine fırında önceden hafifçe pişirerek hazırlayabilirsiniz. İzmir köfte yemeğimiz için kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Kızarttığımız köftelerimizi de bir servis tabağına alalım. Hazırladığımız köfte ve patateslerimizi bir fırın kabına bir köfte bir patates şeklinde yan yana dizelim. Tepsimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi üzerini süslemek için 3 adet yeşil biber ve 2 adet domates kullanacağım. Biberlerimizi ve domateslerimizi dilimleyerek hazırladığımız köfte ve patateslerimizin aralarına yerleştirelim. Ben domatesleri de elma dilim şeklinde doğramayı tercih ettim. Eğer isterseniz halka halka biçimde de doğrayabilirsiniz. Yeşil biber ve domateslerimizi yemeğimizin üzerine bu şekilde yerleştirdim. Yemeğimizin o lezzetli sosunu hazırlamaya geçebiliriz. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçasının üzerine 2 su bardağı su ekleyelim. Yarım su bardağı ve 1 tatlı kaşığı da karabiber ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da kekik eklediğimiz sosumuzu karıştıralım. Domates salçası yerine 2 adet domates de rendeleyebilirsiniz. Hazırladığımız domates sosumuzu yemeğimizin üzerine her yerine eşit gelecek biçimde dökelim. İzmir köfte tarifini tüm detayları ve püf noktalarıyla hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.
Tepsimizi böylece hazırlamış olduk. Şimdi yemeğimizi 180 derecede domates ve biberlerimiz kızarana kadar pişirelim. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Yemeğim pişti, fırından alıyorum. Üzerine ıslatıp koyduğum bir yağlı kağıt sererek pişirdim arkadaşlar. Domates ve biberler yanmadan tam kıvamında pişmiş. Mutfağımı nefis kokular sardı. Bu lezzet şöleni İzmir köfte tarifimi muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.